Hoş geldiniz. Bir tartışmada ikna etmek adına konuşmanıza değecek profiller kimler? İkna olma ihtimali zor da olsa olanlar kimler? Kesinlikle ikna olmayacak ve zamanınızı ve tahammülünüzü boşuna harcayacak profiller kimler? Bunlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi bu grupları 3 farklı kategoride profilledim. İsterseniz hızlıca başlayalım. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Kategorize ederken hackerlıkta ve bazı diğer alanlarda etiklik adı altında bir sınıflandırmaya gidilir. Ben de sınıflandırmamı yaparken bu kategorilerin yardımını aldım. Olası bir argümanlar tartışmasında karşınıza çıkabilecek ilk profil beyaz şapkalılardır. Bu grup zararsızdır ve çoğu konuda önceden düşünmemiş oldukları için onlara yeni bir argümanla geldiğimiz ve ikna edici bulgularla yaklaştığımız vakit o konuda diretecek bir karşı argümana genellikle sahip olmadıkları için fazla direnç göstermeden bu argümanı kabul ederler ve yeni bir şey öğrenmenin şaşkınlığını yaşarlar. Onlara birkaç kez bu şekilde yeni fikirler katarsanız sizin konuştuğunuz konularda çoğunlukla bir dayanağınız ve araştırmanızın olduğunu düşünmeye başlarlar ve size olan güvenleri artar. Dahası zamanla pek çok farklı disiplinlerdeki konularda da size danışarak sorunu sizin ışığınızda çözmeye çalışırlar. Kısacası bir taraf olmadıkları konuda öğrenme meraklısı kişilere beyaz şapkalılar demeye uygun buldum. Birileriyle tartışma içerisine girdiyseniz vaktinizi harcamaya değebilecek bir kategoridir. İkinci profil gri şapkalılardır. Bu grup argüman ürettikleri çoğu konuda bir taraftır. Taraf oldukları bu kaynaktan beslenme derecesine göre daha ağır bir yandaş olurlar. Sizinle bağıra bağıra tartışanlar bu kategoridedir. Cebindeki telefonu çıkart diyen dayılar da buna dahildir. Bu kişiler dolu dolu bir hayat yaşadıklarını düşündükleri ve esasında ilk etapta düşünmeden inandıkları için skeptik olmadan sadece kendi perspektifinden yorumladıkları argümanlara sarılırlar. Hararetle tartışma alışkanlığının kişinin mizacıyla alakalı olduğu durumlar da olmakla birlikte bu denli hararetli tartışmalarda bulunmalarının esas sebebi kendi söylediklerine kendilerinin de inanmasıdır. İzlediğimiz sokak röportajlarında veya televizyondaki açık oturum tartışma platformlarında bu kişileri çok görürüz. Aslında neredeyse her yerde görebiliriz çünkü toplumdaki en yaygın profil gri şapkalılardır. Çoğunlukla bir taraf olduk ve çok kutuplaştık. Bu kişiler mikrofon başında veya konuk oldukları televizyon programlarında karşıt görüşlü kişileri gerçekten de ikna etmek için bulunurlar. Bu yüzden ayaküstü kısa tartışmalarla veyahut tek oturumluk birkaç saatlik program süresi içerisinde ikna olmaları çok zordur. Hele ki bu programlardaki yandaş ve karşıt konuk sayılarının oldukça fazla olduklarını ve kendilerine nadiren kendi argümanlarını ifade etme fırsatı geçtiğini düşünürsek niçin senelerdir bu tarafların bu programlar eşliğinde aynı konularda tartışarak konunun bir sonuca bağlanmadığını daha iyi anlarız. Fakat söz konusu sizlerin bir ortamda uzun süreli birisiyle konuşmanıza geldiği vakit çok uzun uğraşlarının sonrası bile olsa gri şapkalıların ikna edilme ihtimalleri vardır. Bu kişiyi gerçekten arkadaşınız olarak kazanmak veya tutmak için diyeceğini düşünüyorsanız tartışarak çok düşük bir ihtimal de olsa bu süreçte oldukça yıpranarak ikna etmeyi deneyebilirsiniz. Tek seferinde tek bir kişiyi aynı konularda ikna etmek tam bir ömür törpüsüdür. Bu yüzden büyük çoğunlukla bu kişilerle tartışmak yersizdir ve buna değmeyecektir. Üçüncü profil siyah şapkalılardır. Bunlar usta demagoglardır ve sade bir vatandaş değillerdir. Bu kişilere sokakta mikrofon doğrultarak denk gelemezsiniz. Esas amaçları bir yavru karga misali ağızlarını açarak hazıra bilgi bekleyen bir nevi müritleri olan gri şapkalıları anne karga misali ağızdan ağza beslemektir. Bu zeki bireyler gri şapkalıların akıl hocalarıdırlar ve gri şapkalılar bu kişilere deyim yerindeyse şeyhlerine taparcasına sadıktırlar. Mürit kelimesini kullanma sebebim buydu. Esasen mecaz anlamda kullanmıştım. Fakat gerçek anlamda da müritlerinin olduğu tarikatlaşan siyah şapkalı örnekleri de vardır. Bunlardan bir tanesi kedicikleriyle program yapardı ve şu an hapiste. Şimdi siyah şapkalıların hangi platformlarda neler yaptıklarını ve bunları hangi psikolojik yöntemlerle uyguladıklarını anlatalım. Öncelikle siyah şapkalılar oldukça kurnaz kişilerdir. Özellikle bilim, din, siyaset, strateji gibi konularda medyatik olmalarıyla ünlüdürler. Hackerlıkta bildiğimiz gibi siyah şapkalılar yazılımcılığı iyi bilip onu bir kötülük aracı olarak kullanırlar. Yazılımcılık bilgisi onlar için sadece kullanışlıdır. İşte bahsettiğim diğer alanlardaki medyatik olan siyah şapkalılar derslerini çok iyi çalışmış
çalışmışlardır. Anlatacakları konulara oldukça hakimdirler. Bu konularda gerçeklerin neler olduklarını iyi bilirler fakat bunu 180 derece tam tersini söylerler. Yani bilimi, dini, siyaseti sadece çarpıtmak için kullanırlar. Yeterince örnek vereceğim, merak etmeyin. Tam olarak o kişilerin kimler olduklarını tanıyacaksınız. İlk örneği yine kedicikleriyle ünlü yazar üzerinden verelim. Zamanında çıkardıkları onlarca kitap üzerinden bilimi ve evrimi gri şapkalı takipçilerine kasıtlı olarak çarpıtarak yanlış öğretmeyi amaçladılar. Hem var olan gri şapkalı takipçilerini elinde tutmak hem de şüpheye düşenlere yalan kanıtlar sunarak onları kendi tarafına kazandırabilmek için. Hiçbir zaman amaçları kesin taraf olmuş karşıt görüşlü kişileri gerçekten ikna etmek değildir. Çünkü söylediğim gibi hedef kitleleri bu kişiler değil. Siyah şapkalılar genellikle CNN, NTV, Habertürk, Beyaz TV gibi kanalların açık oturum programlarında sıklıkla baş gösterirler. Bilim adamlarının ve fizik biyoloji profesörlerinin ve akademisyenlerinin karşılarına oturtulan kişilerden bahsediyorum. Bilimle hiçbir alakası olmayan, çoğunlukla felsefeci, edebiyatçı, araştırmacı yazar, gazeteci, strateji uzmanı, siyaset bilimleri uzmanı bilmem ne özel üniversitesinin rektörü sıfatlarıyla televizyona çıkan modern şarlatanlardır. Nispeten eğitimli ve daha kurnaz olanları tartışırken sinirlenmek yerine oldukça sakin konuşurlar ve kendilerinin bile inanmadıkları saçma argümanları karşısındaki gerçek uzmanlara tekrar tekrar sorarak onları ekran karşısında sinirlendirerek gülümsemeleriyle bilinirler. Amaçları tamamen kameralara oynamaktır. Şüpheye düşmüş olan izleyiciler bu durumu zekasıyla profesörleri sinirlendirdi. Kendisi gülümsüyor. Demek ki bilimi onlardan daha iyi biliyor şeklinde düşünürler. Yayınlara genellikle kendi argümanlarını destekleyen deste araştırma kağıtları ile gelirler ve bu yalanları çoğu izleyicinin açıp kaynaklarını araştırmayacaklarını bildikleri için sürekli kameraya tutarak izleyiciye sanki delillerle konuşuyor mesajı vermek isterler. Yine bilimden örnek vermek gerekirse bu kişiler bilimi sadece çarpıtmak amaçlı öğrenirler ve komple teorisi satarlar. Ne montajı? Montaj. Komple yapıldı bana. Komple yaptılar. Evrimi bilim ile çürüttüklerini iddia ederler. İkna kabiliyetleri ve tartışmadaki profesyonelliklerinden ötürü haksız da olsa günün sonunda tartışmayı kazanmış gibi görünürler. Gerçek bilimciler canlı yayında bu kişilere yalancı veya şarlatan diyemeden bilimin gerçek savlarını pek anlatamayacakları için mecburen gerçek bilimi karşıdaki adamı kırmadan rahatça anlatamazlar. Hassas davranıp çekimser kalırlarsa tartışmayı kaybetti, cevap veremedi gibi algılanır. Karşısındakini yalancılıkla suçlarsa da agresif tutumun ötürü yine seyirci gözünde inandırıcılık ve itibar kaybederler. Yani konuşsalar bir dert, konuşmasalar ayrı dert. Siyah şapkalılar bunu çok iyi bildikleri için her zaman açık oturum programlarında ev sahibi avantajına sahiptirler. Çünkü onlara yalan argümancı demek dine de yalan demek anlamına geleceğinden büyük bir tepki almamak adına elleri kolları bağlıdır. Siyah şapkalıların her zaman ev sahibi olma sebebi de budur. Söz konusu din bilim tartışması olduğunda kendileri dini yaptıkları yalan bilimin üzerinden kanıtlamaya çalıştıkları için arkalarına dini bir kalkan olarak kullanırlar. Bu durum onlara kamera önünde görünmez bir dokunulmazlık katmanı sağlar. Dolayısıyla gerçek sayısal bilimler profesör ve akademisyenleri daha program başlamadan kendilerine şah çekilmiş bir pozisyonda tartışmaya başlarlar. Siyah şapkalılar genellikle arka arkaya argüman sıralayarak karşı tarafı uzun süre kesmeden dinlemezlikleriyle bilinirler. Bir tane yok. Yani şu bardağın içine bir tane alanin koydun, sen git 346. pozisyona gir. Öyle bir şey yok. Bunun içinde trilyonlarca alanin var, trilyonlarca lösin var. Bu boncuklardan trilyonlarca var. Her biri için bir ihtimal. 20'de bir oraya girecek. Kaç nasıl tane bağlanacak var? bunlar Trilyonlarca peki? var. Amino asitler nasıl bağlanacak birbirine? Trilyonlarca var. Nasıl anlatacağım, bakın kademe kademe geliyorum. Lütfen biraz sakin olun. Bağı Bakın kademe kademe geliyorum. Biraz peptit sakin bağı var, olursanız. değil mi? Peptit bağının olması Ya için biraz peptidaz sakin enzimi olması olursan gerekmiyor mu? Bak Biraz sakin olalım. Doğruları söyleyen kesim ne kadar anlatırsa anlatsın siyah şapkalılar sadece onların laflarının bitmesini bekler ve sanki onlar bunun cevabını vermemiş gibi tekrar tekrar çevirerek aynı soruyu sorarlar. Profesörler sanki duvara konuşuyormuş gibi görünürler. Kendileri sadece bir akademisyendir. İletişim uzmanı, ikna etme sanatına hakim, tartışma uzmanı demagoglar değil. Bu yüzden hiçbir zaman esas işleri laf cambazlığı olan profesyonel kitapçılar kadar tartışılan konuda yetkin görünemezler. Özel eğitimli olan bazı ileri seviye siyah şapkalılar vardır. Bu kişiler çok müteşebbis, saygın bir iş adamı gibi janti giyinirler ve ekran karşısına jilet gibi çıkarlar. Suitcase dediğimiz Bond çantaları ile ve özenle yapılı tertipli iş adamı saçı ile sanki bir iş ihalesine katılıyor
katılıyormuş edasıyla bu programlara katılırlar. Tüm bunlar izleyicilerin bak bu adamlar çok profesyonel, işlerine çok önem veriyor, saygın kişilere benziyorlar diyebilmesi içindir. Bond çantalarından evrakları çıkartıp masaya koyarlar. Günün sonunda izleyicilerin zihninde oldukça cevap verilemeyen argüman kalması için uğraşırlar. Bu yüzdendir ki program kapanışından önceki son reklamdan dönüldüğü vakit moderatör herkesten özetleyen son sözler mahiyetinde birer cümle istediğinde son akılda kalıcı bombalarını patlatırlar ki günün sonunda akıllarda onların haklı oldukları kalsın. Genellikle usta birer beden dili uzmanlarıdır ve son cümleleri genellikle tatminsiz bir sahte mimik ile ben bugün sorduğum hiçbir soruya akademisyenlerimizden tatmin edici cevaplar alamadım. Tüm sorularımız havada kaldı şeklinde konuşurlar. Program boyunca büyük bir hırsla kendilerine argümanlar defalarca kez açıklandığı halde tebessüm ile onları acınası bir bakış takınarak dinlerler ve içlerinden sana acıyorum, İkimiz de senin söylediğinin zaten doğru olduğunu biliyoruz ama ben rolüm gereği yalan satmak zorundayım, boşuna sinirleniyorsun diye geçirirler. Çünkü söylediğim gibi siyah şapkalılar her zaman kasıtlı olarak kendi inanmadıkları sözleri söylerler. Siyah şapkalıların görebildiğim en üst seviyesi şu an ekranda görmekte olduğunuz yan yana oturan iki şık giyimli beyefendidir. Hemen yanlarında oturan ve o meşhur beyin yakan, evrim çürüten ceket sorusunu soran ilahiyatçı abimiz ise zararsız bir gri şapkalıdır. Sen ceketini şuraya assan sen, siz de orada otursanız 1 milyon yıl geçse o ceketlerin size şey olur mu? Yani bravo. Uyar mı? Bravo. Nasıl oluyor? Süper bir mantıktır bu ya. Anladın, nasıl? Ceket olayı çözüldü zaten. Bilmiyorsun. Kemal En Sunal basiti. filmi Çok fazla güzel. sevdi. Hangisi inançlı olduğunu kimse bilmiyor. Buna sadık mısınız değil misiniz? Müslüman olan bir Darwin'e sadık mısınız değil misiniz? Geliyorum. Sırayla geliyorum. Darwin'e sadık mısınız değil misiniz? Sırayla geliyorum. Bak Darwin senin gibi düşünmüyor. Kahvehane tartışmasına dönmesin. Sırayla. Darwin diyor ki Allah... Az önce anlattığım gibi kendi söylediklerini kendisinin de inanmasından ötürü ve aldığı eğitim sonucu ağır bir taraf olmasından ötürü bu kadar bağırarak tartışır. Yıllar önce yapılan bu programı canlı izlemiştim ve Şafak Hoca'nın nasıl bilerek kendisini tutarak onlardan laflarını sakındığını çok net görebildim. Dahası bu iki siyah şapkalı genç beyefendinin arkadaşlıklarının oldukça geriye dayandığını o programı daha izlerken anlamıştım. Hatta aynı yerden tartışma eğitimi alarak alınıp pullanarak programa aynı kesim tarafından çıkarıldığına dair çok ciddi şüphelenmiştim. Konuştukları konunun evrim olması ve brilyantinli parlak saçlarla birlikte giyim tarzları da bana yoğun bir şekilde Kedici Hoca'nın programına çıkardığı erkek kedicikleri çağrıştırmasından ötürü o an kesinlikle Kedici yazarın tarikatında olduklarını ve onlar tarafından özenle eğitilerek donanımlı hale getirildiklerini düşünmüştüm. Seneler sonra bu iki kişinin hatırladığım kadarıyla en az birisinin söz konusu Kedici tarikatın adamı olduğunun ortaya çıktığını söyleyen bir habere denk gelmiştim televizyonda tesadüfen. Bir kez daha haklı çıktım demiştim kendi kendime. Genel olarak siyah şapkalılara dönecek olursak diğer mesleklerden olanların yandaş bir kanalda sürekli küreselcilerden, 5G'den, masonların oyunlarından bahsettiklerini görebilirsiniz. Aşı karşıtlığı gibi komplo teorisi yaparlar. Komplo demek istediniz evet. Aynen, yani komplo yaptılar. Özellikle bir tane kendisine strateji uzmanı diyen var ki tam bir manipülasyon uzmanı. Bu vatandaşımız sürekli programda The Economist dergisi kapağı yorumlayıp komplo üretmesiyle bilinir. Hem bu vatandaş hem de diğer siyah şapkalılar bu tür komplolara inanmak isteyen büyük bir kitle potansiyeli olduğunu bildikleri için beyaz şapkalı olmak yerine siyah şapkalı olarak bu kitleyi kucaklayıp suyun başını tutmak ister. Genellikle ekranlardaki tartışma programlarından ve sattıkları yalan dolu kitaplardan parayı vururlar. Son çıkan kitapları ile yayına gelip reklamlarını yapmaları da çok klasik bir tekniktir. Araştırmacı yazar ve gazeteci olan paketleri ise muhalif siyasi liderleri canlı yayınlarda programın konu başlıkları içerisinde ve yersizce konu dışındaki sorular ile de sıkıştırarak rezil etmeyi amaçlayan yandaşlardan oluşur. Tarafsız gazetecilikle alakaları yoktur ama ısrarla öyle olduklarını ve objektif yaklaşarak masum sorular sorduklarını iddia ederler. Dinden gelen ilahiyatçı siyah şapkalılar da vardır. Bu kişiler de bildiğimiz gibi dini kullanışlı olarak gören, toplumu kendi menfaatlerine uygun değiştirdikleri din üzerinden sömürmeyi amaçlarlar. Yani en başta kendileri inanmadıkları dini takipçilerine satmaya çalışırlar. O şekilde vaazlar verirler. Özetle zaten sizin söylediklerinizin doğru olduğunu bile bile sizinle tartışan kişiler siyah şapkalılardır ve tamamen laf ebeliği üzerinden yollarını bulurlar. Geçim kaynakları bu olduklarından tırnak içinde ikna edilemezler. Bu yüzden siyah şapkalılarla tartışmak mantıksızdır. Benim aklıma gelen bazı medyatik siyah şapkalı isimleri şu şekilde. Olası isim benzerlikleri tamamen hayal ürünüdür. Caner Tasmalı, Nagihan Salça, Cübbeli Ahiret Hoca, Ercan Kel Yiğit,
Ömer Sel alır. Pide Alçal. Sizler de aklınıza gelen siyah şapkalı isimleri yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerin aklına kimler geldi merak ediyorum. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz yeni filmlerden zevk almamanızın sebebi olacak. İlginizi çekerse beklerim.